Merhaba arkadaşlar and welcome to my channel. Bu video şu anda yayında olduğuna göre 100.000 aboneye ulaştık demektir. Mayıs 2020'de açtım ben bu kanalı. Pandemiden ötürü evde kaldığım için kendime bir uğraş bulayım, aynı zamanda insanlara bir faydam dokunsun istedim. Girdim YouTube'a ve bir yılın sonunda 100.000 olduk. Tam 100.000 kişilik bir aileyiz bu kanalda, inanılır gibi değil. Ben hayatım boyunca insanların hikayelerinden, hayatlarından ilham aldım ve belki de benim hayatım bazılarınız için ilham olur diye biraz kendimden bahsetmek istiyorum bugün. Beni tanımayanlar için adım Reşat Ören. 12 Ocak 1995 tarihinde Almanya'nın Kuzey Ren-Vesfalya eyaletinin Gladbeck şehrinde Barbara Hospital adlı bir hastanede doğdum. Muhtemelen birçoğunuz bilmiyordur o şehri. Düsseldorf'a 50 kilometre, Köln'e 100 kilometre uzaklıkta. Bu arada arkadaşlar Instagram hesaplarım itsreşat ve Dillendim'i takip etmeyi sakın unutmayın. 12 Ocak demek oluyor ki burcum Oğlak, yükselenim Boğa, ay burcum İkizler. Yani toprak ağırlıklıyım. Yani ayımda ikizler olmasaydı eminim çok sıkıcı biri olurdum. Ben 1 yaşına girmeden annemle babam ayrılmış. Çok kötü bir ayrılık olmuş. Aileler birbirlerine girmiş, dövüşler, kavgalar, küfürler, ne varsa. Ben bugüne kadar annemle babamı aynı yerde veya karede görmedim. Bana 2 farklı gezegenin insanları gibi geliyor. 4 yaşına kadar annemin yanında kaldım ama hep babamın yanına gidip geliyordum. Bu süreçte hep velayetimle ilgili kavgalar yaşanıyordu. Bir yandan babam istiyor, diğer yandan annem. Babam annesiyle ve babasıyla, yani babaannem ve dedemle yaşıyordu. Annemse anne ve babası ve tüm kardeşlerinin olduğu bir binada. Almanya'da bir boşanma durumunda çocuğun velayeti %99 oranla anneye verilir. Yalnız babam mahkemelere kadar gidip bir noktada annemi bezdirmeyi başarmış. 4 yaşında babamın yaşadığı şehirde kreşe gitmeye başladım. Yerinde duramayan, sürekli hareket eden, sesi çok fazla çıkan, bitmeyen bir merakı olan hiperaktif bir çocukmuşum. Beni büyüten babaanneme çok çektirmişim. Babam, babaannem ve dedemle aynı evde büyürken, dedem bana 4 yaşındayken okuma yazmayı öğretti. Ben de çok meraklı bir çocuktum. Elimle gazeteleri alıp manşetleri okurdum. Televizyonda çıkan haber ilanlarını okurdum ve okuduklarımı anlamadığımda merak edip sorardım. Aynı zamanda babam bana İngilizce'deki ve İspanyolca'daki sayıları öğretmeye başladı. Emsallerim Almanca 100'e kadar sayamazken ben bunu Türkçe, Almanca, İngilizce ve İspanyolca yapabiliyordum. Bir diğer yandan da yine dedem o küçük yaşta bana Arapça okumayı öğretti. Yıllarca bulunduğumuz şehrin camisinde Kur'an okuma dersleri verirdi. Annem bu esnada memleketimiz Zonguldak'a gidip geliyordu. Orada köyümüzden genç bir beyefendiyle tanıştı. Cem. İlk baştan çok çektiriyordum kendisine, annemi elimden alıyor diye, ama şu anda belki bir baba figüründen ziyade en yakın dostlarımdan biri. Evlendiler ve birlikte Almanya'da bir hayat kurdular. Bu evlilikten 3 tane pırlanta gibi kardeşim doğdu. Mustafa 19, Melek 11 ve Miraç 6 yaşında. Şu hayattaki en kıymetlilerim. Aileler arasında devam eden velayet kavgaları nedeniyle annemi bir yıl göremedim. Başta annem ve babam olmak üzere istisnasız ailemin tüm mensuplarını seviyordum ama o yaşta babam beni anneme karşı sürekli doldururdu. Hatta bir gün annemi aratıp anneme küfür ettirdiğini hatırlıyorum. Annemse hep susardı. Yıllar sonra Cem babam bana anneni aradığın o günü hatırlıyor musun oğlum diye sordu. Evet dedim. O telefondan sonra annen günlerce ağladı. Biliyor musun dedi. Her ne kadar da o zamanlar aklım ermemiş olsa da bunun için hiçbir zaman kendimi affedemiyorum. 6 yaşına girdiğimde ilkokula başladım. 1. sınıfta öğretilen her şeyi bilmemden ve şımarık bir çocuk olmamdan kaynaklı öğretmen her soru sorduğunda diğer çocuklara imkan vermeyip atlayıp cevabı verdiğim için bir ayın sonunda beni 1. sınıftan 2. sınıfa aldılar. Yeni sınıfımda diğer çocuklar benden 1,5 yaş büyüktü. 2. sınıfa geçer geçmez de sınıf birincisi olmuştum. Bu arada Almanya'dayız tabii ama
25 kişilik sınıfın 9'u Türktü. Ayrıca şu konuda şanslıydım. İlkokulumda Türkçe dersi vardı ve 3 yıl Türkçe dersi alma şansım oldu. 4. sınıfa kadar, yani benim durumumda toplam 3 yıl, ilkokul okuduktan sonra ortaokula geçtim. Almanya'da 4 yıl ilkokuldan sonra 5. ile 10. sınıf arası ortaokuldur ve bu okullar seviyeye göre değişir. Nasıl Anadolu Lisesi, Meslek Lisesi, Fen Lisesi farklı seviyelerdeyse Almanya'da da ortaokullar bu mantıkta. Ben gimnazyuma, yani fen lisesi diyebileceğimiz nitelikte bir okula gittim. Nasıl da puşluyorum kendimi ama. Okulumda Türkçe dersini bırakın, Türk yoktu. 31 kişilik sınıfta tek Türk bendim. Bu okul zaten yabancıları almayı sevmeyen bir okul olarak biliniyordu o zamanlar. Benim ilkokul öğretmenim beni çok sevip okula tavsiye mektubu yazmıştı. Bu okula gittiğimde ilk defa Türk olmak ne demek, Alman olmak ne demek, bunlar arasında nasıl farklar var, benim Türk kültürüm, içinde bulunduğum Alman kültüründen ne kadar farklı, bu okula başladığımda anladım. Anlayacağınız müthiş bir asimilasyon. Bu arada etnisite farkının yanı sıra 5. sınıfa başladığımda daha 9 yaşındaydım. Diğer arkadaşlarımın çoğuysa 11 yaşındaydı. Şimdi 26 ile 28'in arasında çok büyük bir fark olmayabilir. Ama 9 ile 11 arasında dağlar var. Ve bunu da yaşadım. Diğer çocuklardan ne kadar farklı olduğumu her gün yeniden gördüm. Benim normal olarak değerlendireceğim davranışlar onlara çok sıra dışı geliyordu. Aynı şekilde onlarınki de bana. Şuradan örnek vereyim. Benim büyüdüğüm mahallede Türk arkadaşlarımla hemen hemen her gün futbol ve saklambaç oynardık. Aramızdan biri şeker, dondurma, çikolata gibi bir şey aldığında kaç kişiysek eşit bir şekilde dağıtır, kardeş payı yapardık. Aksi durum düşünülemezdi bile. Hatta şu durumu bile hatırlıyorum. Arkadaşlarımdan biriyle kavgalıydık ve ben elimdekini onunla paylaşmak istemiyordum. Babaannem bana dedi ki, oğlum paylaşmazsan pipisi düşer. Ben gerçekten elimdekini paylaşmadığımda karşımdakinin pipisi düşecek zannederdim. Ta ki bunu okuldaki Alman arkadaşlarıma da söyleyip onlar benimle alay edene kadar. Çünkü sınıfta birinin elinde paylaşılmaya müsait bir abur cubur olduğunda o kişi bırakın paylaşmayı, elindekiyle övünüp evet şimdi kim bana ne iyilik yapacak da ben bu elimdekinden ona da vereceğim havalarına girerdi. Ve herkes, çok affedersiniz, köpek gibi peşinden koşardı. Kimine elindekinden bir iki tane verirlerdi, kimine ise hayır ya sana vermeyeceğim derlerdi. Şu anda üstüne düşündüğümde bile çok saçma geliyor. Bu okul aynı zamanda lise olduğu için 10. sınıfa kadar değil 13. sınıfa kadar burada okudum. Toplam 9 yılım bu okulda geçti. Ve artık çok değişmiştim. Çok fazla ırkçılığa maruz kaldığım için kendimi kendi kültürümden soyutlamaya başlamıştım. Almanlarla takıla takıla onların kültürüne adapte olmuştum. Türk arkadaşlarımla neredeyse hiç görüşmüyordum. Yıllarca 15 yaşına kadar Türkçe konuşmadım. Ta ki tatil amaçlı Türkiye'ye gelip istediğim rahatlıkta kendimi ifade edemediğimi görene kadar. Almanca konuşurken rahatlıkla söyleyebileceğim şeyleri Türkçe söyleyemiyordum. Bu durum beni öylesine sinirlendirmişti ki en büyük hedefim olarak hayatımda hangi kültür içerisinde yaşarsam yaşayayım elbette o kültüre saygıyla ve sevgiyle yaklaşmam gerekse de kendi benliğimi, özümü ve kültürümü kaybetmeme yol açacak her şeye karşı ciddi bir savaş içinde olmam gerektiğini benimsedim. 15 yaşındayken babaannem ve dedem memlekete kesin dönüş yaptılar ve ben babamla yalnız kaldım. Aksini söylemeyi çok isterdim ve bunun için çok çabaladım. Ama hiçbir zaman babamla anlaşamadım. Hala da anlaşamıyorum. Ve bilmiyorum bu konuda hemfikir miyiz arkadaşlar ama şu hayatta birini çok sevip onunla anlaşamamak kadar üzücü, yorucu ve hatta mahvedici bir şey yoktur. 9 ile 17 yaş arası her ay en az bir kez migren ağrıları çekerdim ve bütün günüm yatakta geçerdi. 17 yaşında tam da üniversiteye başlayacağım zamanlar migrenim kesildi. Kesilmesiyle birlikte panik atak yaşamaya başladım. Lise ve üniversite hayatım boyunca her zaman bir şekilde geçinebilmek için çalıştım. Çünkü ailemin bana maddi olarak destek olma imkanı yoktu. Dönercide çalıştım, büfede çalıştım, yabancı dil eğitimleri verdim, kurye olarak çalıştım.
Bir halk okulunda danışman olarak çalıştım. Çağrı merkezinde çalıştım. Otelde garsonluk yaptım. Barmenlik yaptım vesaire. Panik ataklarımın başlamasıyla birlikte bütün hayatım alt üst oldu. Evden çıkamaz hale geldim. Bırakın üniversiteye veya işe gitmeyi, berbere gitmek veya markete gitmek gibi basit aktiviteler bile kabusa dönüşüyordu. Agorafobi. Bilimsel tanımı bu. Düşünün ki berberdesiniz ve saçınız kesiliyor. O anda istediğiniz gibi oradan çıkamama hissi, siz bunu bilinçli olarak düşünmeseniz bile nefesinizin kesilmesine sebep oluyor. Gerçekten de nefes alamıyorsunuz. Nefes alamayınca da öleceğinizi düşünüyorsunuz ve panik ayyuka çıkıyor. Ve bu şekilde sadece durumun kendisinden değil, o duruma tekrar düşmekten korkuyorsunuz. Yani oraya gidersem tekrar aynı şeyi yaşayacağım kaygısıyla evden çıkmamaya başlıyorsunuz. Bu yüzden bir yıldan daha uzun bir süreyi evde kalıp günde 12-13 saat bilgisayarın karşısına geçirdim. Counter oynadım. Counter-Strike Global Offensive. Müptelasıydım. Çünkü hem beni gerçek hayattan koparıp dertlerimi unutturup sürreel bir ortama sokuyordu, hem de çok fazla yabancı arkadaşlıklar edinmiştim ve bu şekilde çok sevdiğim dilleri pratik edebiliyordum. Üniversite hayatımın 2 yılını bu şekilde boşa harcamış oldum. Bu süreçte aklımdan çıkmayan, çok çaresiz hissettiğim bir dönem vardı. Hayatımın dönüm noktası diyebiliriz. Çok hastalanmıştım ve yataktan çıkamıyordum. Zar zor doktora gittim. Kampilobakter denen bir bakteri kapmışım. İyi pişmemiş tavuktan. Aman arkadaşlar, tavuklarınızı iyi pişirin. Doktor bana reçete yazdı ama hiç param olmadığı için alamadım. Çok da pahalı değildi bu arada, 20 euroydu. Eve geldim. Babamla da o zamanlar tartışmıştık, konuşmuyorduk. Bu ilaca ihtiyacım var, alır mısın dedim. Alamam dedi. Ve almadı da. 3 gün boyunca da odama girmedi. Baba, umarım bunu seyrediyorsundur ve kötü hissediyorsundur. Çünkü ben çok kötü hissettim. 2 hafta boyunca yatakta yattım. O günlerde hayatımda olan hiçbir insanın, aile veya arkadaşın beni aramaması, sormaması, merak etmemesi, beni çevremdeki herkesten uzaklaştırdı. Eğer inançlı bir insan olmamış olsaydım, o günlerin sonu çok farklı olacaktı. Bundan eminim. O süreçte ben bir karar aldım. Toparlayacaktım kendimi. Doktora gidip panik atağa da çözüm bulacaktım. Üniversiteyi de bitirecektim. Ve en önemlisi, atacağım hiçbir adımda kimsenin bana hesap sormasına, yol göstermeye çalışmasına, hatta şöyle yapsan daha mı iyi olur acaba demesine bile müsaade etmeyecektim. Özellikle de ailemin. Tırnak içinde ailemin. Kendim için var olacaktım. Ve mutlu olacaktım. Hayatımın her evresinde oyuncu olmak istiyordum. Ama konservatuvar okuyup rekabeti yüksek bir meslekte ne kadar yol alabilirim kaygısı bana hep caydırıcı geldi. Ayrıca Almanya'da da yaşamak istemiyordum. Dedim ki kendime, Reşat, sen burada hazır Almanya'dayken geleceğe olan, ilgini çeken bir bölümü oku ve bitir. Elinde güzel bir diploma olsun, ardından yine istediğini yaparsın. Dedim ve yaptım. Ağustos 2019'da Westphalian University of Applied Sciences adlı üniversiteden International Business Law and Business Management mezunu olarak ayrıldım. Tezimin savunmasını yaptığım gün daha diplomamı elime almadan uçağa atlayıp İstanbul'a geldim. Kendi başıma. Aile yok, arkadaş yok, bir şey yok. İyi ki de gelmişim. Hiçbir zaman pişman olmadım. Allah da hiçbir zaman pişman etmez umarım. İstanbul'a yerleşmemle birlikte burada birbirinden kıymetli hocalardan oyunculuk eğitimleri almaya başladım. Dizilere gittim, ufak tefek rollerim, deneyimlerim oldu. Daha henüz elime geçen meslek diye nitelendirebileceğim bir şey yoktu. Ciddi bir gelirim de yoktu. Orada burada İngilizce dersleri veriyordum hep. Ocak 2020'de Ali Poyrazoğlu Tiyatrosu'nun seçmelerine girdim. Harbiye'de bir otelde gerçekleşti. Seçmelere bir saat erken gelmeme rağmen otelin lobisi o kadar doluydu ki size anlatamam. Ve sadece bir erkek oyuncu, bir de kadın oyuncu seçilecekti. Erkek karakteri oynayan kişi gitar bilmesi şart değil ama bilse iyi olur diye bir ibare de vardı ilanda.
Lobide birçok konservatuvar mezunu, gitar, piyano vesaire çalan genç ve yakışıklı arkadaşlarımı görünce dedim ki oho bu kadar kişi arasından seni mi seçecek? Sen bırak gitarı, konservatuvar bile okumadın. Ayrıca gelen çocuklar çok yakışıklı. Sen yanlarında patates gibi kalıyorsun diyerek kendimi oradan ayrılmaya ikna ettim. O esnada sonucu merak eden bir oyuncu arkadaşım beni aradı. Ben de ayrıldığımı söyledim. Telefonda bin bir türlü küfür edip beni tekrar dönmeye ikna etti. Sağ olsun. Çünkü döndüm. Tiradımı oynadım. Ali Hoca sürekli böldü. Bir de böyle oyna oğlum. Bir de böyle oynadım. Yine böldü. Bir de şöyle oyna oğlum. Bir de şöyle oynadım. Şunu şöyle desene. Onu öyle dedim. Tamam git sakalını kes, yarın okuma provası var dedi. Yüzlerce kişi arasından Ali Hoca beni seçti. İnanamadım. Ama gerçekten de ertesi gün okuma provasına gittim. 2 aylık inanılmaz keyifli bir prova sürecimizin sonunda nihayet hazırdık ve 20 Mart 2020'de El Alem Ne Der adlı oyunumuzu seyirciyle buluşturacaktık. Ama bilin bakalım tam o hafta ne oldu? Korona! Korona var, korona! Her şey iptal oldu. Yasaklar başladı ve biz öyle kaldık. Tabi şimdi bu pandemiden etkilenen tek biz değiliz. Dolayısıyla mıy etmenin çok fazla bir anlamı yok. Ama bir hafta daha bekleyemedim mi be? En azından premierimizi yapsaydık. Biletler satılmıştı, arkadaşlarımız gelecekti, ilk kez sahneye çıkacaktım. Neyse. Böyle birkaç hafta pandemide zaman zaman dizi izleyerek, zaman zaman kitap okuyarak, bazen de hiçbir şey yapmayarak vakit geçirdim ve arkadaşlarımın bana sürekli "Sen niye dil üzerine bir YouTube kanalı açmıyorsun?" demelerine ilk kez kulak verdim. Açacağım açmasına. Çok fazla boş vaktim de var. Anlatacak şeylerim de çok ama ben ne anlarım video çekmekten, editlemekten, kapak fotoğrafı koymaktan. İnanın arkadaşlar, videonun oynat tuşuna basmaktan başka hiçbir şey bilmiyordum YouTube'a başladığımda. Zaten ilk videolarımın ses kalitesi, editi, görüntüsü, her şeyi çok kötü olduğu için kanal büyümeye başladığında onları sildim. Tutorial videoları izleyerek videoları nasıl daha iyi bir kaliteye getiririm diye düşündüm ve şu anki hale geldim. Biliyorum daha çok eksiğim var ama şu anlık elimden bu kadar geliyor ve fena da sayılmaz. Belki bunu benim için yapan birini bulsam çok daha iyi olacak ama bakalım. Kanalımla ilgili geri dönüşler en başından beri çok iyiydi ve bu beni devam etmek için inanılmaz motive etti. Bu arada ilk başlarda hobi olarak başlayan YouTube benim için ciddi bir meslek haline geldi. Hem YouTube'un kendisi, hem YouTube'da yaptığım sponsorlu içerikler, hem de YouTube üzerinden beni görüp benimle bireysel ve kurumsal olarak çalışan kişiler ve şirketler özellikle şu son birkaç ayda hayatımı inanılmaz derecede değiştirdi. Zaten her zaman her şeye rağmen gülümsemeyi, bir şekilde mutlu olmayı başarabilen bir insandım ama şu aralar daha da mutluyum. Her şeye rağmen gülebilmek, kendi başına ayakta kalabilmek, kimseye muhtaç olmamak, hiç kimseyi hayatta aldıkları kararlardan ötürü yargılamamak, kimsenin de sizin aldığınız kararları yargılamasına müsaade etmemek, işte bunlar benim için huzurun ve mutluluğun formülüdür. Burada sizlerle paylaştığım birçok özel anılarım oldu ama paylaşmadığım o kadar çok şey daha var ki belki benzer bir videoda yine görüşürüz. But till then, take care.